Antik astronotlar veya antik uzaylılar teorisi, tarih öncesi çağlarda dünya dışı varlıkların dünyayı ziyaret edip insanlık kültürünü etkilediğini öne süren bir görüştür. Bir teori olarak ciddiye alınması 20. yüzyıl ortalarında başlamıştır, ancak antik uzaylı fikrini esas popüler hale getiren İsviçreli yazar Erik von Däniken olmuştur. Von Däniken'in 1968'de yayımladığı Tanrıların Arabaları adlı kitabı uluslararası bestseller olmuş ve günümüzde bile dile getirilen pek çok savın tohumunu atmıştır. Däniken, antik döneme ait bazı yapıların ve buluntuların o çağın insanlarının kapasitesini aştığını, bunların ya doğrudan uzaylılarca inşa edildiğini ya da uzaylıların öğrettiği ileri bilgilerle yapıldığını öne sürmüştür. Örneğin Giza piramitleri, Stonehenge, Pumapunku, Paskalya adasındaki Moai heykelleri, Peru'daki Nazca çizgileri ve hatta Bağdat pilleri gibi buluntuları bu iddiaya dayanak gösterir. Von Däniken eski sanat eserlerinde ve dini sembollerde uzay araçlarının ve astronot benzeri varlıkların tasvir edildiğini savunmuştur. Örneğin Japon doğu figürlerinin astronot giysili uzaylıları betimlediğini, Mısır'ın Abydos tapınağındaki hiyerogliflerde modern araçlara benzeyen şekiller bulunduğunu yazmıştır. Bu konuda çok da haksız sayılmaz. Çünkü gerçekten günümüzün araçlarına çok benzediği için bu semboller helikopter hiyeroglifleri olarak adlandırılmıştır. Däniken, Antik Mısır, Mezopotamya, Hinduizm gibi birçok din ve mitolojideki tanrıları aslında astronot tanrılar olarak yorumlayarak, kutsal metinlerde geçen göksel arabaların uzay gemileri olduğu fikrini öne sürer. Tüm bunların sonucunda dünyanın dört bir yanındaki benzer motiflerin tesadüf olamayacağını, antik çağlarda yaşanan bir dünya dışı temasın ortak miras olduğunu iddia etmektedir. 1970'lerde bu söyledikleri gerçekten büyük bir etki yaratmıştır. Çünkü daha önce kimsenin sahip olmadığı yeni bir bakış açısı sunmuştur. Akademik çevreler bunların hiçbirini ciddiye almasa da, İsviçreli yazar, tüm araştırmacıların zihnine şüphe tohumları ekmeyi başarmıştır. Sadece döneminin araştırmacılarına değil, gelecek nesillerin zihinlerine de. Von Däniken'in çalışmalarından sonra antik uzaylılar hakkında kaleme alınmış en önemli kitap, 1976'da Zecharia Sitchin'in Sümer yaratılış mitlerini yeniden yorumladığı 12. Gezegen kitabıdır. Sitchin, Sümerlerin panteonundaki Anunnaki adlı tanrıları, Güneş sistemi dışında Nibiru adında bir gezegenden gelen uzaylı bir ırk olarak tanımlayarak Von Däniken'in teorilerini desteklemiştir. Sitchin'e göre Nibiru, eliptik bir yörüngeye sahip ve Güneş etrafındaki bir turunu 3600 yılda tamamlayan bir gezegendir. Sümer tabletlerinde 12. gezegen olarak bahsi geçen Marduk yıldızı aslında Nibiru'dur. Sitchin, Anunnakilerin yaklaşık 450 bin yıl önce dünyaya gelip madenlerde çalıştırmak üzere ilkel insan türleri üzerinde genetik oynamalar yaptığını ve Homo sapiens türünü bu şekilde yarattıklarını ileri sürmektedir. Bir şempanze ile insan arasındaki DNA benzerliğinin %99 olduğu gerçeğinden yola çıkarak, genetik kodlardaki %1'lik farkın Anunnaki teknolojisiyle kapatılmış olabileceği düşüncesi, evrim varsa maymunlar neden insan olmuyor diyenlerin kafasını karıştırmaya yetmişti. Zecharia, 12. Gezegen kitabının ardından toplam 6 kitaplık bir seri yayınlamış, Dünya Kronikleri adı verilen bu seriyle bilinen dünya tarihini baştan yazmıştı. Şimdi gelin Azeri asıllı Yahudi yazarın iddia ettiği gerçek dünya tarihine bir göz atalım. Zamanın ötesinde, yıldızların arasında kaybolan bir gezegen. Sümerlerin kutsal metinlerinde geçen adıyla Nibiru. Burası, kendi güneşlerinin yörüngesinden saparak, binlerce yıl boyunca boşlukta sürüklenen bir gezegendi. Ve bu gezegenin sakinleri, kendilerine Anunnaki adını veren, bizden daha gelişmiş bir uygarlığın son temsilcileriydi. Ancak Nibiru ölüyor, atmosferi yavaş yavaş tükeniyordu. Bu sorunu çözmek için tek bir yol vardı.
yapay bir atmosfer yaratmak. Altın, atmosferlerini koruyabilecek tek elementti. Eğer bu değerli metalden yeterince bulabilirlerse, Nibiru'yu eski ihtişamına kavuşturabileceklerdi. İşte bu yüzden Anunnakiler, evreni tarayarak yaşanabilir bir gezegen ve içinde altın bulabilecekleri bir maden aramaya koyuldular. Yıllar sonra gezegenleri 3600 yıl süren yörünge turunu tamamlayıp güneşlerinin yörüngesine tekrar girdiğinde Anunnakiler güneş sistemlerindeki gezegenlerden birinin yaşanabilir olduğunu fark etti. Nibiru'nun önde gelen bilim üstadlarından biri olan Enki, dünya atmosferini ve yeraltı kaynaklarını inceledi. Gezegenin doğal kaynakları, özellikle Güney Afrika bölgesinde bol miktarda altın içeriyordu. Enki'nin kardeşi Enlil, bu keşfi Nibiru Meclisi'ne sunduğunda, Anunnaki liderlerinin emriyle bir keşif ekibi oluşturuldu. İlk uzay gemileri, dünyanın atmosferine girerken, insanlık tarihinin en büyük sırrı yazılmaya başlamıştı. Dünyaya geldiklerinde, atmosferin onlara uygun olduğunu keşfettiler. Fakat bir sorun vardı. Altın madenciliği zorlu ve zahmetli bir işti. Kendi halklarını bu iş için kullanmak istemiyorlardı. Uzaylı kolonistler ağır işlerde çalışmak istemedikleri için başka bir çözüm aradılar. Enki ve saygın bilim üstadları yerel yaşam formlarını incelediler. Homo erectus adı verilen ilkel yaratığın kendi DNA'larına olan benzerliği onları şaşkına çevirmişti. Bu canlı, zeka bakımından gelişmeye açıktı ama hala hayvani içgüdülere sahipti. Enki, bu yaratıkları genetik olarak geliştirerek, Anunnakilerin iş gücü olarak kullanabileceği yeni bir tür yaratmayı önerdi. Kendi genetik kodlarıyla dünya yaratıklarının DNA'sını birleştireceklerdi. Genetik mühendislik süreci başlatıldı. Enki ve bilim üstadları sayısız deneme yaptıktan sonra ilk insanı yaratmayı başardılar ve ona bir isim verdiler. Adem. Laboratuvar tüplerinde yaratılan ilk insanlar, gün gelecek kendi yaratılış hikayelerini anlatırken, Tanrı bizi kendi suretinde yarattı diyeceklerdi. İnsanlar madenlerde kazı yapıyor, emirleri yerine getiriyorlardı. Enki'nin izniyle insanlara bilgi verilmeye başlandı. Tarım, matematik, astronomi, tıp gibi alanlarda ilerleme kaydettiler. Ancak bu durum Enlil'i rahatsız etti. Ona göre insanlar bir araçtan fazlası olmamalıydı. Onlar kontrol altında tutulmalı, asla kendileriyle eşdeğer görülmemeli ve özellikle onlarla çiftleşmeye kimse yeltenmemeliydi. Zaman ilerledikçe Anunnakiler insanlarla daha fazla etkileşime girmeye başladı. Bazıları kuralları çiğneyip insan kadınlarıyla birleşti. Bu birleşmeden doğan çocuklar Sümer mitolojisinde yarı tanrı olarak kabul edilecek, babası Anunnaki olan insan çocukları Nibiru'da 3600 yılın bir dünya gününe denk gelmesi nedeniyle farklı bir genetiğe sahip olacaklardı. Bu genetik, onların binlerce yıl yaşayabilen
özel ve güçlü insanlar olmalarını sağladı. Devlerin ve doğaüstü güçleri olan kralların hikayeleri, işte bu özel çocuklara dayanıyordu. Ancak bu durum Enlil'in hoşuna gitmemişti. İnsanlar fazla bilgi sahibi olmuş, tanrılara karşı gelebilecek seviyeye yükselmişti. Enki ise tam tersini düşünüyordu. İnsanlar geliştikçe kendi kaderlerini çizebilmeliydi. Nibiru gezegeni, Güneş sisteminden çıkmadan önce Dünya'ya çok yakın bir yörüngeden geçiyordu. Başbilim üstadları, gezegenleri Dünya'ya yaklaştıkça büyük gelgitler olacağını, deniz seviyesinin yükseleceğini ve şiddetli fırtınalar kopacağını Nibiru Konseyi'ne iletti. Enlil, dünyadaki deneylerinin kontrolden çıktığını düşünüyordu. Bu doğal felaketin insanlara söylenmesini yasakladı. Bilim üstadlarının felakete müdahale etmemesi için onlara ant içtirdi. Enlil, bir uzay aracının camından çalkalanan dünyayı izlerken, yarattıkları insanların helak olmasını kaderin bir cilvesi olarak görüyordu. Ama bilmediği bir şey vardı. Kardeşi Enlil, insanların yok oluşuna izin vermemiş, seçtiği bir insanı felaket hakkında uyarıp ona büyük bir gemi yapmasını söylemişti. Uzun uğraşlar sonucu bir genetik mucizesi gerçekleştirerek yarattığı insanoğlunun bu şekilde helak olmasına göz yumamazdı. Uyarılarda bulunmak için seçtiği kişinin adıysa Nuh'tu. Nuh, Enlil'den aldığı küçük yardımlarla koca bir gemi yapmış ve geminin içini farklı canlılarla doldurmuştu. Sümer mitolojisi, Anunnakilerin bir gün geri döneceğini söyler. Zecharia Sitchin'e göre, Nibiru gezegeni yaklaşık 3600 yılda bir dünyaya yaklaşmaktadır. Bir sonraki geçişlerinde bizi gördüklerine sevinecekler mi, yoksa bunlar hala hayatta mı diyecekler bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey şu ki, bir Yahudi olan yazar, Sümer mitolojisini Tevrat'la bağdaştırma çabasına girmiş ve çalışmalarında inançlarının etkisi altında kalmış görünüyor. Antik astronotlar teorisi 1970'lerde New Age akımı ve karşı kültür grupları arasında oldukça popülerdi. Ancak 1980'lere gelindiğinde bilim insanlarının artan eleştirileriyle güvenilirliğini yitirdi ve ilgi azaldı. 1990'ların sonlarından itibarense internet üzerindeki komplo teorisi siteleri, popüler yayınlar ve belgeseller sayesinde bu fikirler yeniden geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Özellikle 2009'da başlayan History Channel dizisi Antik Uzaylılar, bu teoriyi ana akım popüler kültüre taşımış, genç nesiller arasında da tekrar ilgi uyandırmıştır. Bununla birlikte bu görüş bilim camiasında bir kurgu veya eğlenceli spekülasyon alanı olarak görülmekte, gerçek bir bilimsel hipotez olarak kabul edilmemektedir. Modern genetik ve antropoloji bulguları da insanın kökenine dair iddialara karşı çıkmaktadır. İnsan DNA'sının detaylı haritalanması ve paleoantropoloji alanındaki fosil keşifleri, Homo sapiens'in dünya dışı bir müdahaleye gerek kalmadan evrimleştiğini göstermektedir. İnsan ile en yakın akrabası olan primatlar arasında genetik süreklilik vardır. Beklenmedik veya açıklanamaz bir yabancı gen eklemesi saptanmamıştır. Dolayısıyla, İnsanın genine bir anda ileri düzey zeka yerleştirildi gibi iddialar bilimsel kanıtlarla desteklenmez. Aksine, zeka ve kültürün kademeli artışını gösteren ara formlar iyi belgelenmiştir. Ayrıca dil gelişimi, beyin hacmindeki artış gibi kritik evrimsel adımların fosil kayıtları vardır ve bunlar doğal seçilim süreçleriyle örtüşür.
Kısacası genetik bilimcilere göre insan genomunda uzaylı dokunuşu olduğuna dair hiçbir bulgu yoktur. Antik uzaylılar teorisyenlerinin atıf yaptığı sözde anomaliler, aslında bizim eksik bilgi veya anlayışlarımız olabilir. Ancak bu boşluklar zamanla bilim tarafından doldurulmaktadır. Bilim insanlarının bir diğer eleştirisi de, antik astronot teorisinin örtük bir kültürel ön yargı ve ırkçılık barındırdığıdır. Sonuç olarak, antik uzaylılar teorisi, bilim camiasında geçerli kanıtlarla desteklenmeyen, popüler kültürde ilgi gören bir spekülasyon olarak değerlendirilebilir. Ama Sümer mitolojisine ilgi duyuyorsanız ve fantastik hikayeler hoşunuza gidiyorsa, Nibiru gezegeninden gelen antik uzaylıların dünyaya bir sonraki gelişinde neler olacağını anlatan, soluk soluğa okuyacağınız resimli e-kitap serisi Dönence'yi Google Play'den indirebilirsiniz. Kısa süreliğine 3 kitap alana, %50 indirim fırsatından yararlanmak için videonun açıklama kısmındaki linke tıklamanız yeterli. Ayrıca kanalımıza katıl üyesi olarak Dönence serisi kitaplarına ücretsiz erişim hakkı kazanabilir, hem de bu tarz videolar yapmaya devam edebilmemiz için bize önemli bir destek vermiş olursunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve özgür zihinlerle kalın.